Şimdi siz bunu kararlı bir biçimde yaptınız ve gizli bir biçimde yaptınız. Bakın bu başkan evet barış insanı, gerekiyorsa güç kullanıyor ama barış insanı. Amerika ordusunun gücünü kullandı. Bence dünyanın geri kalanına vermemiz gereken mesaj bu. Yani İran'ın da ötesine bu mesajı geçirmemiz gerekiyor. İran çok yıkıcıydı dedi. Neler yaptığımızı gördüklerinde ve açık konuşmak gerekirse biz bunu yapmasaydık aslında ellerinde silahlar olacaktı ve uranyum geliştirmeye devam edeceklerdi. Burası yok oldu dediler İranlılar. CNN yanlış haber veriyor. Zaten artık reytingleri de son derece düşük. CNN'den biri var mı bu arada aramızda? Çünkü son derece kötü bir network. MSNBC bence daha da kötü ama yine de çalışıyorlar. Bakın Kay ile siz iyi çalışıyorsunuz, size söyleyeyim. Marco ne dedi duydunuz mu? Son derece iyi bir iş çıkardık biz orada. 9 yıl önce bu konuları konuşmuştuk. Pek de kolay değildi. Daha iyi hale geldik. Bakın ben şunu söyledim. Bu kişiyle müzakereye girmeyin demiştim. Görüyor musunuz şimdi? İran nükleer programı ne kadar geriye gitti şimdi? Yıllarca mı geri gitti? Ne kadar geri gitti? Bence tamamen çok geri gittiler. 10 yıllar ötesine, 10 yıllar öncesine gittiler. Füzeleri var, savunmaları var ama bence yok oldular. Son yapmak istedikleri şey artık uranyum geliştirmek olacaktır. Bunu yapmak zor da. Bölgelere bakacak olursanız bunları yapmak zordu. Bu tesisleri yapmak zordu. Çok pahalı tesislerdi. Çok fazla para harcadılar. Milyarlarca dolar harcadılar buraları yapmak için ve çok da iyi anlaşıyoruz şimdi İran'la. Ama biz eğer başarılı olmasaydık bakın ateşkes olmazdı. Ben bu Hiroşima örneğini kullanmak istemiyorum. Nagasaki örneğine girmek istemiyorum. Ama aslında aynı şey olmuştu. Bakın Hiroşima ve Nagasaki ile yine savaş bitmişti. Bu sefer de bizim yaptıklarımız sayesinde yine savaş bitti. İsrail-İran savaşı bitti. Amerika'yı vururlar mı eğer tekrar uranyum geliştirirlerse? Ben bu konuda endişelenmiyorum. Bakın yıllar ötesinde, yıllarca geri gittiler uranyum geliştirme konusunda. Bakın tesis çöktü. Kimse giremiyor çünkü artık yok. Öyle bir yer yok. Biz o tesisleri vurduk ve tüneller tamamen çöktü. Bu inanılmaz bir saldırıydı. Çünkü son derece zeki kişiler, pilotlar devreye girdi. Çünkü bakın burada aralarında bulunan kişiler de var. CNN, MSNBC, bunlar New York Times yanlış haberler veriyorlar. Kötü kişiler bunlar, hastalıklı kişiler. Yaptıkları şey şu aslında, inanılmaz bir zafer kazandık biz ama bunu göz önünde bulundurmuyorlar. Aslında o gün bile neler olduğunu biliyorlardı. Ama şiddet kullanıldı diyorlar. Şimdi aslında bakın benim kullandığım esas kelime şu. Yok edildi, imha edildi kelimesini kullanıyorum ben artık bu tesislerden bahsederken. İsrail'de bir rapor oluşturuyor bu konuyla ilgili. Bunu anlıyorum. Ve yine aynı kelimeyi kullanıyorlar. İmha edildi bu tesisler diyorlar saldırıdan sonra. İmha edildi kelimesini kullanıyorlar. Pilotlar ve ordu son derece kararlı davrandı. Generaller ve bu operasyonda yer alan herkes devreye girdi. Ama bu CNN'deki salaklar gerçek durumu değerlendirmiyorlar. New York Times da yine yanlış şey söylüyor. Trump olmadan New York Times olmazdı.